Merhaba asker. That's good. Aziz dostum, Sayın Başkan Clinton, muhterem bayan Hillary Clinton, demokrasi, özgürlükler ve barışın insanlık onurunu yücelten değerler olduğunu, bu inancı paylaştığımız, bu doğrultuda kader birliği içinde olduğumuz Amerika Birleşik Devletleri'nin değerli başkanı Bill Clinton ile bayan Hillary Clinton'a Türkiye'ye hoş geldiniz diyor. Kendilerini milletim adına en içten duygularla selamlıyorum. My dear friend President Clinton, dear Mrs. Hillary Rodham Clinton, sharing a common belief in democracy, liberties and peace, which are values of human dignity, I salute the esteemed President of the United States of America, Bill Clinton, and Mrs. Hillary Rodham Clinton with my most sincere feelings on behalf of my nation and welcome them to Turkey. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki dostluk ilişkileri köklü temellere dayanmaktadır. Friendly relations between Turkey and the United States have deeply rooted grounds. Soğuk Savaş'ın demokrasilerin zaferiyle sonuçlanmasının gururunu birlikte paylaştık. Together, we shared the pride of democracies that emerged victorious from the Cold War. Totalitarizme karşı çıkarken haklılığımız esas gücümüzdü. Our main source of strength was our sense of righteousness while we opposed totalitarianism. Haklıydık çünkü insanlık onurunu her şeyin üstünde tutuyorduk. We were right because we put human pride above everything else. Korkudan ve baskıdan uzak, temel hak ve hürriyetlerin güvence altında olacağı bir dünya için mücadele veriyorduk. And we were fighting for a world free of fear and oppression, for a world in which basic rights and freedoms would be secure. Sovyetler Birliği'nin kendiliğinden dağılması haklılığımızı kanıtladı ve demokrasiler coğrafyasının genişlemesi imkanını yarattı. The spontaneous disintegration of the Soviet Union proved us right and created an opportunity for an expansion of the geography of democracies. Geçen hafta bu tarihi gelişmenin dönüm noktasını oluşturan Berlin Duvarı'nın yıkılışının 10. yılını kutladık. Last week, we celebrated the 10th anniversary of the turning point of this historical development, the fall of the Berlin Wall. O duvar ki inşa edilmesi utancı, yıkılması ise özgürlük ve barışı simgeliyordu. That wall had been a symbol of disgrace ever since it was erected. Its destruction symbolized peace and freedom. Bugün artık ne Berlin Duvarı ne de demir perde var. Now we have neither the Berlin Wall nor the Iron Curtain. Demokrasi, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğüne dayanan temel insani değerler zemininde bir küresel mutabakat oluşuyor. A global compromise grounded in basic human values of democracy, respect for human rights, and the rule of law is forming. Acaba tarihin sonuna mı geldik? But have we arrived at the end of history? Hayır, daha üstesinden gelmemiz gereken
Pek çok sorun vardır. No, there are many problems we need to overcome. Ancak bu sorunlara karşı birlikte mücadele etme bilinci hızla yükselmekte, birlikte mücadele edecek olanların sayısı da hızla artmaktadır. The awareness of the need to fight against these problems together is increasing fast, and so are the number of people to do so. Dolayısıyla 21. yüzyıla bakarken umutluyuz. Thus, we're hopeful while we look into the 21st century. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ortak çıkar ve eylem alanları giderek genişlemektedir. Common areas of interest and action between Turkey and the United States are rapidly expanding. Balkanlardan Kafkasya'ya, Orta Asya'dan Orta Doğu ve Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyanın barış, istikrar, refah ve güvenliği için birlikte çalışıyor, dünyadaki yeni siyasi şartlara uygun bir politika gündemini birlikte geliştiriyoruz. We are working together for peace, stability, welfare, and security of a vast geography, from the Balkans to the Caucasus, from Central Asia to the Middle East and Europe, and developing together a political agenda in accordance with the new political conditions in the world. Başkan Clinton'ın bu tarihi ziyareti, bu doğrultudaki ortak çabalarımızın pekiştirilmesine büyük bir katkı sağlayacaktır. President Clinton's historic visit will make a great contribution to our joint efforts to this end. Enerjiden savunmaya, ekonomiden siyasete, ticaretten kültüre, geniş bir gündeme sahip olan Türk-Amerika Birleşik Devletleri stratejik ortaklığı bu ziyaretle daha da güçlenecektir. The Turkish-American strategic partnership with a broad agenda from energy to defense, from economy to politics, and from trade to culture will be strengthened even further by this visit. Birlikte katılacağımız İstanbul'daki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı zirvesi bu ziyarete ayrı bir anlam katmaktadır. The OSCE summit in Istanbul, in which our two countries will participate, adds to the significance of this visit. Başkan Clinton'ın Amerika Birleşik Devletleri halkının refahı ile uluslararası barış ve güvenliğe yaptığı büyük hizmetleri tarihi önemle kaydedecektir. History will record with emphasis President Clinton's great services to the welfare of the people of the United States and to international peace and security. Kendilerine bir kere daha kıtaların ve kültürlerin buluşma noktası, medeniyetler beşiği Türkiye'ye hoş geldiniz diyor. Eşimle birlikte Başkan Clinton'ın, Bayan Hillary Rodham Clinton'ın ve Chelsea'nın ülkemizde iyi vakit geçirmelerini diliyorum. I welcome once again to Turkey, crossroads of continents and cultures, cradle of civilizations, the President, Mrs. Hillary Rodham Clinton and Chelsea, and I hope that they will enjoy themselves during their stay here. Thank you very much, Mr. President, Mrs. Demirel, distinguished friends. I thank you for your reception and for the invitation to come to Turkey. I am delighted to be here in a place I have wanted to visit for a very long time, to deepen America's ties with one of our most important partners and allies. Sayın Cumhurbaşkanı ve Bayan Demirel ve seçkin dostlar, sözlerinize teşekkür ederim. Türkiye'ye davetinize ve beni kabulünüze teşekkür ederim. Her zaman çok istediğim bir memlekette bulunduğum için çok mesudum. Aynı zamanda Amerika'nın ilişkilerini en mühim ortak ve müttefiklerimizden birisiyle daha da derinleştirdiğimiz için büyük şeref duyuyorum. For most of this century, as Turkey and the United States have come closer together, our relationship has been distinguished by an increasing sense of how much together we can do to improve the lives of our people. Bu asrın çoğunu Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye birbirlerine yaklaşarak bu dünyada bir arada ne kadar başarılı olabileceklerini göstermekle geçirdi. The recent earthquakes have humbled us, reminding us that for all of the advances in our own capacity to shape the future, there is much in life that lies utterly beyond our control.
Fakat son zamanlarda olan depremlerin de gösterdiği gibi her şeyi biz kontrol edemiyoruz ve bizim kontrolümüzün dışında çok şeyler vardır. No one could have foreseen or avoided the terrible tragedy that struck Turkey on August 17th, or the earthquake which came again just last week. Hiç kimse ne 17 Ağustos'ta olan depremi önceden bilebilirdi veya durdurabilirdi. Hiç kimse de geçen hafta birkaç gün önce olan depremi önleyemezdi. I want to express on behalf of the American people again our profound sympathies and condolences to all the people of Turkey for all that you have lost. Ben yine Amerikan halkı adına ve kendi adıma Türkiye halkına bütün kayıpları için geçmiş olsun der ve başsağlığı dilerim. We have been honored to stand with you as you have worked so heroically to clear the damaged areas from the first earthquake and to return as best as possible to the cadence of normal life. İlk depremden sonra bu deprem bölgesindeki enkazları kahramanlıkla ortadan kaldırdınız ve o bölgede hayatın normalleşmesini sağladınız. And we pledge to work with you as you deal with this natural tragedy as well. Ve bu tabii trajediyi yaşadığınız için size yardım etmekte söz verdik. The United States is proud to stand with Turkey in good times or bad against cruel natural calamities, terrorism, or other threats to freedom and democracy. Amerika Birleşik Devletleri hem iyi zamanlarda hem de kötü zamanlarda güvenebileceğiniz bir kuvvettir. Tehlike ne olursa olsun, ister ihtilaf olsun, ister terör olsun veya isterse zalim tabii felaket olsun, biz sizin yanınızda olacağız. With regard to the earthquake, we have dispatched a search and rescue team to the area and sent tents to house 10,000 people made homeless. Our Export-Import Bank has allocated $1 billion in lending authority to help Turkish businesses finance projects related to reconstruction. We will continue to do all we can to speed your recovery, to encourage private investment, to help you prepare for future natural disasters. Bu depremle olarak şunu söylemek istiyorum. Bölgeye arama ve kurtarma ekiplerini yolladık ve ayrıca 500 çadır yollayarak 10.000 kişinin barınmasını sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Aynı zamanda Exim Bank'a verdiğim görevle $1 milyar kredinin küçük iş sahiplerine kredi olarak verilmesini gerçekleştireceğim. I would also like to express my appreciation for the swift response from many other nations, including Greece, to the needs of the people of Turkey at this moment. Ve ben yine şunu belirtmek istiyorum ki diğer dünya memleketleri ki Yunanistan dahil buna çabuk hareketleriyle yardım faaliyetlerine katıldıkları için teşekkür ederim. Mr. President, over the next 5 days, I will have the opportunity to be in your nation on the longest visit ever by an American president to Turkey. Bundan sonraki 5 gün içinde sizin memleketinizde bulunmaktan büyük zevk duyacağım ve şimdiye kadar Amerikan devlet başkanları arasında en uzun seyahati ben yapmış olacağım. I want to express my solidarity with the Turkish people and America's commitment to Turkey's future. Ve hem Amerikan halkına bağlılığımızı hem de Türkiye'nin geleceğinin güvenliğini korunmasına söz verdiğimizi tekrar etmek istiyorum. We will work for a future in which Turkey continues to be an ally of America, a partner in the new Europe, and reconciled with others in the region, especially our friends in Greece. Ve ben tekrar Türkiye'nin kuvvetle gelişmesine destek olmaya kararlıyım ve yeni
Avrupa'nın Türkiye tarafından kabul edilmesini arzu ederim ve bilhassa Yunanistan'la olan ilişkilerin düzelmesini umarım. I thank you for the opportunity today to meet with leaders of Turkish democracy in Ankara and the opportunity to speak to the members of the Grand National Assembly. And then for the opportunity to go to Istanbul to participate with you and 50 other leaders at the OSCE Summit. I thank you for the opportunity to go and see some of the survivors of the first earthquake, to learn about what we in America still can do to help. Seyahatim sırasıyla bilhassa bugün Ankara'da Türkiye'nin demokrasisini temsil eden liderlerle görüşeceğim için ve Büyük Millet Meclisi'nde konuşabileceğim için teşekkür ederim. Bu birkaç gün sonra İstanbul'da bildiğiniz gibi Agit zirvesine katılan diğer 50 dünya liderleriyle de görüşeceğim. Aynı zamanda Türkiye'deyken deprem bölgelerini ziyaret edip ilk depremden zarar gören yerleri izleyeceğim ve deprem kurbanlarını ziyaret edip ne şekilde yardım edebileceğimizi belleyeceğim. Mr. President, you mentioned that it was 10 years ago this month that the Berlin Wall fell. Sayın Cumhurbaşkanı, sizin de bahsettiğiniz gibi 10 sene önce bu ay Berlin Duvarı çökmüştü. I want to thank you again for the partnership we have had for peace and freedom with Turkey in the years since, especially in Bosnia and Kosovo. Ve Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Amerika arasındaki barış ve bağımsızlık için işbirliğini her zaman takdir ettiğimi ve bilhassa Bosna ve Kosova olaylarında yardıma geldiğinize teşekkür ederim. I thank you for sharing the lesson we are still learning in times of agony as well as joy. We are all in this together. Ve teşekkür ettiğim başka bir şey, hem zor zamanlarda hem de kolay zamanlarda öğrenmiş olduğumuz ders. Hepimiz aynı durumdayız. And to me that means in part we must continue to fulfill a vision of a Europe undivided, democratic, and peace for the first time in history, anchored by a stable and prosperous Turkey. Bunu yapabilmemiz için de Avrupa'nın ilk defa tarihte bölünmemiş bir şekilde oluşunu saklamamız lazım ve bunu da ancak Türkiye gibi kuvvetli bir milletin yardımıyla yapabiliriz, desteğiyle yapabiliriz. Mr. President, this week I pledge to you that I will work with you to fulfill the promise of that unified, whole, free Europe. With Europe, a Europe that includes Turkey, and a partnership with Turkey and the United States that includes our commitment to freedom and opportunity for all people. We have a chance to start a new century on higher ground, and the success of our partnership will have a lot to do with that. Thank you again for welcoming me and for being a genuine friend to the United States. Bu hafta söz vermiş olduğum konuları gözden geçirmeye devam edeceğim ve Türkiye'nin Amerika ile işbirliğini daha da geliştireceğim. Aynı zamanda ilk defa birleşmiş bir Avrupa'ya Türkiye'yi de bu kitleye katıyorum. Avrupa'nın hem bağımsızlığını hem de halkına imkan sağlamasını göz önünde bulunduracağız ve Amerika ile Türkiye arasındaki işbirliğini geliştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı, tekrar davetiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkür ederiz.